Gümüşü takip eden sevgili dostlarımız için de bugün aşağı yönlü hareketler izledik. Buradaki hareketler de gene bizler için önemli. Önemli bir destek, EMA destek değerinden geçen bölge olacak. Gümüşün onsunu takip eden arkadaşlarımız 25 dolar önemli bir destek bölgesi. Zaten bu 25 dolar seviyesi üzerinde kalındıkça da bizler gümüşün ons tarafında arkadaşlar yukarı yönlü hareketlerin 30 dolarlar seviyesine doğru gümüşün onsunda devam edeceğini düşünüyoruz. Çin tarafının ekonomiye tam açılımıyla birlikte gümüş tarafındaki talebin de artacağını hep birlikte sizlerle birlikte zaten önceki videolarımızda da yorumlamıştık. Bu yorumumuz hala daha geçerli. Gümüşün yukarı yönlü hareketlerinde herhangi bir sıkıntı yok. Yukarı yönlü hareketler tam hızıyla gümüşte devam edecek. İlk etapta 28 dolar 68 sent civarına doğru bu hareketleri izleyeceğiz. Bu hareketlerin ardından da gümüşün ons tarafında 30 dolarlar seviyesine doğru bu hareketin devamı gelecek. Sanayide oldukça kullanışlı bir biçimde biliyorsunuz gümüşe çok büyük yer veriliyor. Yani Çin'in açılım yapmasıyla piyasalara girmesiyle birlikte gümüş tarafındaki hareketlilik yani buraya olan talebin artmasıyla birlikte bu hareketlilik daha da hızlanacak. O yüzden diyoruz ki gümüş tarafında olan sevgili dostlarımız ve yatırımcılarımız biraz daha bir tık daha şanslı gözüküyorlar. Düzeltme hareketlerin bitmesiyle birlikte tekrar hareketlerin yukarı yönlü devam edeceğini düşünüyorum. Gümüş gram tarafına baktığımız zaman 16 lira 42 kuruş seviyesindeki direnç önemli olacak. Bu direnci hala daha takipteyiz. Bu direnç üzerindeki kalıcılık bizim için çok önemli. Aşağıda ise takip edeceğimiz önemli destek 15-26 bölgesinden geçen destek 16-42 seviyeleri üzerindeki kalıcılığını burada teyit etmesiyle birlikte arkadaşlar gümüşün gram tarafında bizler 17 lira 72 kuruşlar civarına doğru bu hareketlerin devamını sizlerle birlikte takip Euro Türk Lirası tarafına baktığımız zaman Euro Türk Lirası'ndaki hareketlerin daha sert bir şekilde 21 lira 16 kuruş seviyesine doğru ilerleyebileceği ile ilgili videolarımız vardı. Bu 21.16 neden bizim için önemli? Bakın Euro Türk Lirası'nda 21.16 direncini haftalıkta takip edeceğiz. Bu haftalık direnç üzerinde kalmayı başarabilir ise 21 lira 16 kuruş seviyesinin üzerinde Euro Türk Lirası kapanışlar yapabilirse Euro'da bizler için hedef bölgesi 22 lira 80 kuruş civarına doğru bu hareketlerin hala da devam etmesi beklentilerimiz dahilinde olacak. Burada herhangi bir aşağı yönlü hareket şu an için gözükmüyor. 21.16 üzerinde kaldıkça da Euro Türk Lirası tarafı arkadaşlar oldukça güçlü gözükmekte. Sterlin Türk Lirası tarafına baktığımız zaman sterlin Türk Lirası'ndaki hareketlerin de beklentilerimiz dahilinde 24 liranın üzerine attığını görüyoruz. Beklentimizde zaten 24 liralar üzerinde bir sterlin takip edeceğimiz yönündeydi. Burada 23.63 sterlin takip edenler için artık önemli bir destek ve bu destek çalıştıkça haftalıkta arkadaşlar 24 lira 62 kuruş önemli bir seviye olacak. Bu seviyeyi takip edeceğiz. Sterlinle euro tarafına baktığımız zaman euro tarafında 21.16 çok önemli dedik. O haftalık direnci şu an itibariyle yukarı kırmış durumda ve 21 lira 16 kuruşun üzerinde kapanışlar yapıyor. Sterlin biraz daha gerilemiş durumda. Çünkü sterlinde haftalık yukarı yönlü hareketlerin gelebilmesi için 24 lira 62 kuruş seviyesi üzerinde kapanışlar görmemiz gerekli ki sterlinde aynı euro gibi hareketlerine devam edebilsin. Burada 24 lira 62 kuruşu sterlinde takip edeceğiz. Sterlin biraz daha geç hareket ediyor haftalık kapanışlar nezdinde incelediğimiz zaman. Dolar Türk Lirası tarafına baktığımız zaman özellikle kapalı çarşı tarafında olan hareketlilik dolar kurunda bizi arkadaşlar nasıl anlatayım telaşlandırıyor şeklinde söyleyelim. Orada 20 liralara yaklaşan bir fiyat hareketliliği mevcut. Ayrıca kapalı çarşı tarafındaki fiyatlamalar bankalar nezdi tarafına baktığımız zaman bankalar tarafında daha geri kalmış bir fiyatlama. Dolar Türk Lirası üzerinde bizlerin 19 lira 50 kuruş kısa vadede izlediğimiz bir bölgeydi. Bakın bu bölge arkadaşlar ilk kısada çok önemli olacak bir bölge. Devamlı ben zaten bu bölgeyi size veriyorum. 19 lira 50 kuruşun geçilmesiyle birlikte 20 lira 55 kuruş seviyesine kadar buradaki atak çok hızlı bir şekilde dolar kurunda
beraberinde getirebilir. Kapalı çarşı tarafına baktığımız zaman orada özellikle toplu alımların yapıldığı, bu toplu alımların da şirketler tarafından kapalı çarşı üzerinden yapıldığı yönünde bazı haberler okuyoruz. Çünkü bu haberler bizler için neden önemli? Şirketlerin bu durumda kalması biraz bu bizi ilgilendiriyor arkadaşlar. Yani bu bize gösteriyor ki şirketler bankalar üzerinde dolar bulmakta zorluk çekiyor olabilir. Bunun için de kapalı çarşı tarafına yönlenmiş olabilirler. Merkez Bankası tarafından da gene baktığımız zaman rezervlerde kayıplar olduğu, bir hafta içerisinde de Merkez Bankası rezervlerinde kullanılmış bir para olduğu gözüküyor. Bu parada doları yukarı yönlü hareketini engellemek için kullanıldığı söyleniliyor. Yani yukarı yönlü hareketini baskılamak için kullanıldığı söyleniyor. Fakat öbür taraftan gıda fiyatlarına baktığımız zaman sevgili dostlarım, gıda fiyatlarında baskı maalesef ki aşağı yönlü değil, yukarı yönlü hala devam ediyor. Vatandaşın cebindeki alım gücü azalmış durumda. En son yapılan asgari ücret miktarının bile artık açlık sınırının gene altında kaldığı açıklamalarda görülüyor. Yani ihracatçı da artık bu rekabetçi kur seviyesi üzerinde hareket edemediğini, kurun bir an önce yukarıya yönlü stabil rekabet edilebilecek bir kur seviyesi düzeyine getirilmesiyle ilgili onlar da açıklamalarını ve düşüncelerini sürekli iletiyorlar. Dünya bankaları üzerinde gelen gene seçimle ilgili kur tahminleri devam ediyor. Orada Bank of America'nın tahminleri, Goldman Sachs'ın tahminleri hep birlikte bunları da sizlerle birlikte izliyoruz. 36 liradan 24 liralara kadar olan tahminler gene bankalar arasında yapılmaya başladı. Biz teknik olarak grafik üzerine baktığımız zaman dolar kurunda da yönün hala da yukarı olduğunu, Merkez Bankası'nın özellikle rezervlerinde oldukça artış gösteren bu baskılama, piyasaya sürülen para miktarının artmış olmasından kaynaklı olarak da dolar kurunda maalesef ki bir gece ansızın gene şok hareketler 24 liralar seviyesine doğru da yaşayabiliriz. Dikkatli olmakta fayda var diyoruz dolar kurunu takip eden sevgili dostlarımız için. Bitcoin tarafına hemen geçelim. Arkadaşlar Bitcoin'in grafiği gerçekten çok iyi. BTC-USD paritesini takip eden sevgili dostlarımız, şuradaki kırılım devam ettiği sürece de Bitcoin'de bir boğa piyasası dönemi içerisine girilmiş olabilir. Bizler 29.800 dolar seviyesinde bu Bitcoin'in hareketleri devam ettiği sürece ilk etapta 35.000 dolar seviyesine kadar buradaki hareketlerin devam edeceğini de söyleyebiliriz. Burada bir formasyon gereğinde bir filama formasyonu da gene Bitcoin'de teknik olarak gözüküyor ve hedefinin 32.000 dolar, üzerinde de 35.000 dolarlar seviyesine doğru bir fiyatlamayı getirebileceği unutulmamalı. Aşırı agresif, bakın şuradaki trend çizgisinin üzerinde fiyatlanmalar ve kapanışlar gelmeye başladı. Bu da agresif bir dönem içerisinde takip edeceğimiz bir Bitcoin'i bize gösteriyor. O yüzden Bitcoin'de de şu an itibariyle baktığımızda hareketler yukarı yönlü sertleşebilir. Bitcoin yatırımcısı da dikkatli bir şekilde bunları